Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalonşeyi ilk aldığımızda yapmamız gerekenler hakkında bilgiler vermeye geldim. Öncelikle yeni bitki alırken bitkinin sağlıklı olmasına dikkat edin. Yaprak diplerini, altlarını kontrol ederek alalım. Çiçeğin üzerinde tomurcuklu olmasına dikkat edin. Bütün çiçeklerini açmış olmasın ki çiçeklerini evinizde açsın. Görselini daha uzun süre görebilirsiniz. Bitkiyi aldık, eve getirdik. Öncelikle sera market bitkisi ise onu önce iç ortamda 1-2 gün bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü normalde iç ortamda sıcak bir yerde bulunduğu için onu direkt balkonunuza, dış ortama koyarsanız, malum kış ayındayız bir de, ısı değişiminden dolayı çiçeğiniz kötü etkilenebilir. Bu yüzden ben ilk eve getirdiğimde bitkimi dolaylı ışık alabilecek diğer çiçeklerimden uzakta konumlandırıyorum. Daha sonra da öğle saatlerinde güneşin balkonuma geldiği saatlerde dışarıya balkonuma konumlandırıyorum. Ve kesinlikle hemen saksı, toprak değişimi yapmıyorum. Genelde bitkiler satışa çıkmadan önce daha çok sulanmış oluyor. Bunu pazarda aldığınız bitkilerde de görebilirsiniz. Bitkiler daha çok dayanabilsin diye biraz fazla sulama yapılıyor. Bunu hem markette hem de pazardan aldığınız bitkilerde görürsünüz zaten. O yüzden toprağını kontrol edin ve nemli ise kesinlikle sulama yapmayın. Kalonşeler fazla suyu sevmez. Bu yüzden toprağının tamamen kuruduktan sonra sulamak daha doğru olacaktır. Varsa bitkiler için kullandığınız bir ilaç, bunu ilk aldığınızda bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Alışma sürecini geçirinceye kadar ben genelde saksı, toprak değişimi yapmam. Yani bu süre benim için 2 hafta civarındadır. Bu 2 hafta içerisinde herhangi bir saksı, toprak değişimi yapmam. Hatta yeni aldığım bitkilerin toprağını iyi gördüysem herhangi bir yine de bir saksı toprak değişimi yapmam. Yani evimde şu anda daha öncesinden alıp da toprağını güzel gördüğüm birçok bitkim var. Hala daha hazırda bekleyen, saksı ve toprak değişimi bekleyen bitkilerim var. Bitkiniz bu süreci geçirdikten sonra onun kendi saksısından bir boy büyük bir saksıya geçim sağlayabilirsiniz. Şöyle saksılarımı göstereyim. Mesela şunu turuncu kalonşe için hazırladım. Yine bu biraz daha büyük olduğu için onu da şöyle bir daha büyük bir saksıya ekimini yapacağım. Gördüğünüz gibi öyle çok aşırı bir büyüklükte değiller. Şimdi dikimlerini sizinle beraber tek tek yapalım. Önce şu turuncu kalonşemden başlıyorum. Toprak olarak geçirgen, hafif bir toprak hazırlayabilirsiniz ya da hazır satılmış olan sukulent toprakları var. Bunları da kalonşenizde kullanabilirsiniz. Toprağımın içerisinde torf, kum, perlit, pomza taşı, lav taşı var. Yine içerisinde birazcık daha ağaç kabuğu ekledim. Yani orkide toprağı olarak da düşünebilirsiniz. Bunun geçirgen bir toprak hazırladım. Şimdi bunu bir dikimini yapacağım. Eğer ki çiçekli bitkiler alıyorsanız bunu tamamen dilerseniz köklerini toprağından arındırmayabilirsiniz. Üst kısımlarından biraz açıyorum ve yine alt kısmından biraz açacağım toprağını. Onun dışında tamamen köklerini açığa çıkartmayacağım ben. Toprağımı saksıma ekledikten sonra köklerin değecek kısmına yarı ölçü solucan gübresi ekliyorum. Çünkü bu bitkilerimiz kış bitkisi olduğu için ve büyüme, çiçek açma dönemleri bu mevsim olduğu için ona destek sağlamış oluyorum. Bu gübrelemeyi dikim zamanında katı solucan gübresi veya farklı kullandığınız gübreler varsa kullanabilirsiniz. Yine sıvı gübreler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Sadece dinlenme dönemi yaz ayı olduğu için o zamanlarda gübre kullanmanızı pek tavsiye etmem ben. Zaten bitki dinlenme sürecine geçiyor yazın. Bitkimin köklerini çok açığa çıkartmadım.
sadece köklerinin rahat hareket edebilmesi için, bir önceki saksısındaki şeklinden çıkabilmesi için az birazcık açtım sadece. Onun dışında yeni saksısına ve toprağına kenarlardan yeni toprak ekleyerek dikimini yapıyorum. Benim bu kalonşeleri alalım. 20 gün oldu. 20 gündür saksı ve toprak değişimini bekliyorlar benden. Dediğim gibi ben ilk alınan bitkinin hemen saksı toprak değişimi yapılması pek uygun görmüyorum. Çünkü bitki onu daha önceki yerinden farklı bir yere geldiği için onu birazcık daha aslında evde dinlendirmiş oluyorum. Yeni ortamına alışmasını bekliyorum. Ondan sonra değişim yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi daha çok böyle alıp da saksı ve toprak değişimi yapmadığım bitkilerim var. Aslında bu değişim şu an sadece bu kalonşe için söylemiyorum bunu. Kalonşe haricinde. Diğer ev bitkilerimizde bahar ayı saksı değişimi için daha uygun bir dönemdir. Ama bizim kalonşemiz zaten kış ayı bitkisi. Bunu o yüzden evimde biraz beklettim. Daha sonrasında şimdi saksı ve toprak değişimini yapıyorum artık. Yine solucan gübremi de köklerin değecek kısımlarına koydum. Sizinle beraber dikim işlemimizi yaptık. Kışın güneş gören aydınlık bir yerde konumlandırın. Yaz ayında gölgeli, direkt güneş görmeyen bir yerde olması daha iyi olur. Kışın sulamasını öğle saatlerinde, yazın da akşam saatlerinde yapılmalı. Ben çiçeğimi şu anda akşam saatinde olduğum için bu yüzden sulamasını yapmadım. Yarın öğle saatlerinde ikisinin de can suyunu vereceğim. Bu çiçeğimiz her şeyin aşırısından hoşlanmaz. Aşırı sulama, aşırı güneş ve aşırı soğuktan hoşlanmaz. Aynı aloe vera, kaktüs, sukulent gibi düşünebilirsiniz. Bu bitkileri bakanlar da kalonşeyi çok rahatlıkla bakabileceklerdir. Benim kalonşelerim balkonda duruyor. Açık balkonda soğuğu, esinti hissetmesi gerek çünkü bir kış bitkisidir. Benim yaşadığım yer Ege bölgesi olduğu için kışın bitki kaybetmiyorum çok şükür ki. Ama yazın maalesef aşırı sıcaktan bitki kaybedebiliyorum. Eğer siz de bitkilerinizde böyle soğuk bir iklimde yaşıyorsanız ve bitkiniz dışarıdaysa, yani dış ortamda bakıyorsanız korumaya almanızda fayda var. Ya da eğer ki içeride bakıyorsunuz, bir balkonunuz veya bahçeniz yok, içeride bakacaksanız da soğuk bir odada bakmanız ve pencerede durması çok daha iyi olacaktır. Bu kalonşeler ithal türler. Şuradaki yaprak tiplerinden katlı katlı olduğunu görürsünüz zaten. Bir de bunların yerli olanları var. O kalonşelerden de bende var. Ama ben bugün sizlere ilk kalonşe bitkisi alındığında ne yapılması gerekiyor diye bunun için video çekmek istemiştim. Diğer kalonşe bakımı, işte nasıl çiçeklendirilir vesaire ile ilgili ve yerli olan kalonşelerimi de bir dahaki başka bir videoda göstereceğim. Yine son olarak da şunu söylemek isterim ki sizin almış olduğunuz kalonşelerinizde çok fazla yaprak varsa bunların aralarından, yapraklarından koparmanızı tavsiye ederim. Hem bunu çoğaltma olarak kullanırsınız yapraklarını, hem de aralarına esinti girmesini sağlarsınız. Bu sayede de herhangi bir unlu bit vesaire olmasını da önlemiş olursunuz. Yani önüne geçmiş olursunuz. Benim bunda birazcık daha aslında formu güzel. Yani öyle çok aşırı bir yaprağı yok. Aslında var ama yani bunun kadar yok.
Bunun aralarından birkaç tane yaprağını alıp hem çoğaltma için kullanacağım hem de aralarına rahatlıkla esinti girmesini sağlamış olacağım. Bunun kopartmasını da sukulent yaprağının kopartması gibi düşünebilirsiniz. Yani çok zedelemeden sağ sol yaparak ve aşağı yukarı yaparak şu arasından yaprağını kolaylıkla alabilirsiniz. Bakın çıt yaptı zaten. Bunu dilerseniz ben iki türlü de denedim. Hem suda köklendirme olarak denedim hem de toprağıma direkt böyle yandan çok fazla içine gömmeden hatta o bitkim de var, bir dahaki videoda göstereceğim. Sadece yaprağını kopartıp şöyle kenarından batırmıştım. Oradan çok güzel yavru vermiş. İnşallah onu bir dahaki videoda size gösteririm zaten. Şu beyaz kolonişemden bahsetmeyi unuttum. Bu benim ortalama 2 aylık, yani 2 ay önce almış olduğum kalonşem. Bunu aldım. Sadece ben bunu tüm toprağını arındırdım. Yani diğerlerinden farklı olarak tüm toprağını arındırdım. Ama herhangi bir tomurcuk dökmesi vesaire yapmadı. Gayet o da sağlıklı. Artık çok önceden aldığım için birazcık çiçekleri geçmeye başladı. Evet arkadaşlar, bitkiyi ilk aldığınızda yapmanız gerekenler bunlardı. Hem de çok kısa bakım ve konumlandırmaya da değinmek istedim. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.